vatan toprağı sağlam ama toprağın içindeki bakteriler kaçırılıyor. Kesinlikle. Sen Amerika'da bilim yapan bir Türk bilim insanı olarak hiç memleket bakterisiyle karşılaştın mı? Karşılaştım, karşılaşmaz mıyım? Hatta şöyle oldu. Bir bakteriyle çalışıyorum. Gerçekten bir tane bakteri. Ne oluyor, ne bitiyor? Ya bu bakteri nereden geliyor diye bir baktım. Ağrı Dağı diyor. Nasıl Ağrı Dağı, nasıl Ağrı Dağı diye bir baktım. Gerçekten Ağrı Dağı'ndan bir tane bakteri gelmiş. Gerçekten bu bakteri antibiyotik üretiyor ve bu antibiyotik de artık dünyaya satılacak bir dev gibi bir pazara yönelecek bir şey. Sordum arkadaşlar dedim bu Ağrı Dağı'nın ne oluyoruz dedim. Ağrı Dağı'ndan gelmiş. Ağrı Dağı da bir Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Ben dedim bu bakteriyi kimse ileri yer etmem dedim. Açık açık da söyledim. O bakterinin üretmiş olduğu antibiyotik bugün her sene 3 milyar dolar ciro getiriyor. Düşünebiliyor musun? 3 milyar dolar. Altın üreten bakteriler dahi varken ben toprağımın bir parça tozunu dahi vermem. Mesela Okinawa Adası, mesela Icardi bölgesi. Yani ben bunun üstüne oturdum, gerçekten çalıştım. Ya dedim ben de Ege'liyim, ben de böyle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak istiyorum. arıyorum. Evet. Tabii. Neden diye sorup baktığımız zaman da Okinawa Adası, İtalya'daki Sardunya Adası, Icardi, bizim eski adalarımızdan Ege adalarındaki insanlara baktığınız zaman bu insanların vücudundaki bazı bakteri aileleri yüksek çıkıyor. Vatan toprağı çok kıymetli. Vatan toprağı kutsal. Son dönemde konuk olan çok güvendiğimiz büyüklerimiz, uzmanlardan duyduklarımıza, bazı gazete haberlerine göre şöyle haberler alıyoruz. Tamam, vatan toprağı sağlam ama toprağın içindeki bakteriler kaçırılıyor. Kesinlikle. Sen Amerika'da bilim yapan bir Türk bilim insanı olarak hiç memleket bakterisiyle karşılaştın mı? Karşılaştım, karşılaşmaz mıyım? Hatta şöyle oldu. 2000'li yılların başında bir bakteriyle çalışıyorum. Gerçekten bir tane bakteri. Ne oluyor, ne bitiyor? Ya bu bakteri nereden geliyor diye bir baktım. Ağrı Dağı diyor. Nasıl Ağrı Dağı, nasıl Ağrı Dağı diye bir baktım. Gerçekten Ağrı Dağı'ndan bir tane bakteri gelmiş ve bu bakterinin üretmiş olduğu bir metabolit antibiyotik olarak kullanılmaya çalışılıyor. Gerçekten bakıyoruz, gerçekten bu bakteri antibiyotik üretiyor ve bu antibiyotik de artık dünyaya satılacak bir dev gibi bir pazara yönelecek bir şey. Sordum arkadaşlar dedim bu Ağrı Dağı'nın ne oluyoruz dedim. Gerçekten kalktım masamdan. Arkadaşlar dedim. Kendi patronuna gittim. Patronun patronuna gittim. Daha sonra bu bakteri nereden geldi? Bana şeyleri çıkartın dedim. Kağıtların, dokümanlarını çıkartın. Çünkü bu bakteri Ağrı Dağı'ndan gelmiş. Ağrı Dağı da bir Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Ben dedim bu bakteriyi kimse ileri yer etmem dedim. Açık açık da söyledim. Ondan sonra dokümantasyonlar falan fişmekten çıkartıldı. Ya dedi Ali dedi bunun izni alınmış. İzni gösterin dedi. Ben dedim bu izni gerçekten bu çalıntı mal üstünde ben çalışmak istemiyorum. Yani gerçekten bu bir çalıntı mal, çalıntı bir bakteri. Milyarlarca dolar bir şey getirecek bir bakteri. Ben de çalıntı mal üstünde benim emeğim olamaz dedim. Dokümanlar geldi. Van Valiliği izin vermiş. Toprak alınmasına izin vermiş. Tabii nereden bilecekler? Toprak alınmasına herkes okeydi ama toprağın içerisinde bulunan, bakın toprak demiyorum, toprağın içerisinde bulunan bakteriler, o bakterinin üretmiş olduğu antibiyotik bugün her sene 3 milyar dolar ciro getiriyor. Düşünebiliyor musun? 3 milyar dolar. Keşke bu 3 milyar doların bir kısmı Van Valiliğine gitseydi. Keşke Ağrı Dağı'nda bir yere yatırım yapılsaydı ama ne oluyorsunuz? Aslında siz bir parça toprak verdiğinizi zannediyorsunuz ama içerisinde milyonlarca, milyarlarca insanları sağlığına kavuşturan ürünler üretiyor bu bakteriler. Kimseyi bilmiyor. Ben biliyorum. Diğer bilim insanları da biliyor ama bizim arkadaşlarımız ne yapıyor? Siz bu toprağı alabilirsiniz, şu toprağı alabilirsiniz. Hatta bunu da unutmayın. Bundan daha 2-3 ay evvel Mersin'de bir mağarada bir Amerikalı araştırıcı ayağını mı kırmış, kaşını mı kırmış bilmiyorum. Ama ne derler? Bu adam orada ne arıyordu? Daha sonra açıyorum, bakıyorum. Hiçbir Türk televizyonunda, hiçbir Türk medyada çıkmıyor ama Amerika'daki basın organları diyor ki bir tane mağaracı orada kaldı. Bir tane mağaracı ne yapıyordu? Bakteri topluyordu. Neden topluyordu? O bakterileri ben toplayamıyor muyum? Çünkü o bakteri gidecek o adam en basitinden Amerika'daki laboratuvarında çıkaracak. Bu bakteri bunu üretiyor. Bu bakteri bunu üretiyor. Bu bakteri şunu üretiyor. Ya altın üreten bakteriler dahi varken ben toprağımın bir parça tozunu dahi vermem. Peki bakteri bizim, toprak bizim. Biz neden üretemiyoruz? Mikrobiyoloğumuz mu yok? Laboratuvarımız mı yok? Bu hepsini birleştirecek formülümüz mü yok? Hepsi yok. Üçü de yok. Ne doğru düzgün laboratuvarda çalışan bilim insanlarımız var. Çünkü benim görmüş olduğum herkes PubMed'den yayın okuyor. Ben bilim insanıyım diyor. Bakın bazı bilim insanlarımız gerçekten vardır. Onlardan sözüm dışarı. Bütün bilim insanlarımız PubMed'den okuyorlar. Ben bilim insanıyım diyorlar. Laboratuvarlarımız
Gerçekten laboratuvarlarımız var ama işlem dışı değil. Ve bunları da gören büyük bir şeyimiz yok, organizasyonumuz yok. Yani ben bu işi yapan bir insanım. Ben hayatımı bu işten kazanıyorum. Bakteriler ne iş yapıyor? Bakteriler birbirleriyle ne konuşuyor? Bunu yapan bir insan olarak, Amerika'da yapan, Silikon Vadisi'nde yapan bir insan olarak gerçekten olayı görüyorum. Ya gerçekten Türkiye bakteriler açısından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. İşte görüyorsunuz, bir tane bakteri her sene 3 milyar dolarlık bir kazanç elde edebiliyor. O insanlara biz görmüyoruz onu. Ve bu bizim toprağımız. Bizim toprağımız, Bakteri de bizim bakterimiz. bizim bakterimiz. Bu nasıl oluyor? Kısacık onu rica edelim. Firma Ağrı Dağı'nda böyle bir bakteri çeşitliliği olduğunu nasıl biliyor? Gelip araştırma yapması lazım. Toprak alıyorsunuz, o adamlar, yani benim de görmüş olduğum şey, gidiyor Ahmet demeyelim, George gidiyor. Mesela bunun isminde de Albert nedir? Albert gidiyor. Albert gittikten sonra bir parça toprak alıyor. O da bilmiyor ne aldığını. Oradan toprak alıyor. Buradan toprak alıyor. Gidiyor o mağarada görmüş olduğunuz arkadaş gibi oradan sulu bir toprak alıyor. Bunların hepsini küçük cam şişelerin içerisine koyuyor ve götürüyor bu toprakları. Daha sonra da Amerika'da benim gibi bilim insanları oturuyorlar. Bakalım buradan ne gelmiş, bakalım buradan ne gelmiş, bakalım buradan ne gelmiş diye. Ve ben de bu işi yapan bir insan olarak yani kendim de yaptım, kendim de gördüm. Arjantin'de çamurun içinden çıkan bir küf mantarının üretmiş olduğu bir enzim. Bakın Arjantin'den bahsediyorum. Toprak geliyor. Toprak geldikten sonra içerisine bakıyorsunuz. Ben baktım ve o enzim çamaşırda gerçek beyazlığı yakalayan bir enzim. Normal şimdi deterjanlar diyorsunuz ya, bu enzimli deterjan, ama o enzim nereden geliyor? Arjantin'den geliyor. Biz Arjantin'e, o firma, Amerikalı firma Arjantin'e bir şey veriyor mu? Veriyordur. 2 dolar, 3 dolar veriyordur. Ama milyarlarca dolar bir gelir elde ediyor Arjantin. Bizdeki de antibiyotik üretiyordu bizim bakterimiz. İsmi bile Türk değil. Türklükle hiçbir alakası yok. Adam geliyor, başka bir tane isim koyuyor. Siz bilmiyorsunuz orada, ama küçücük bir kelime ağrıdığı dendiği zaman benim tabii gözlerim şöyle, hey ne oluyoruz diyor. Ama büyük resimde toprak toplanıyor. Amerika'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Bunlar bakıyorlar, bunlar ne üretiyor diyor. Ürettiklerini anlaşıldıktan sonra bu antibiyotik üretiyor, bu şu ilacı üretebiliyor, bu şu ilacı üretebiliyor, bu deterjan olarak kullanılabiliyor. Hatta şeker ölçme stripleri var, test stripleri var. O test stripinin içerisinde bulunan enzim bile, test stripinin içinde bulunan enzim bile yine bir topraktan çıktı. Nereden? Şili'den çıktı. Yani kimse onları farkında bile değil. Gelişmemiş ülkeler bunları farkında değil. Neye sahip olduklarını bilmiyorlar. Bilmiyorsunuz. O zaman şöyle mi düşünelim? Endüstrinin belli bilim insanları var. Her kulvarda araştırma yapan. Bu sahada da adamlarını gönderiyor dünyanın dört bir yanına. Gidin mağaradan, topraktan, denizden ne bulursanız bakteri olarak toplayın gelin. Evet. Doğru mu? Doğru. Ve Amerika'daki laboratuvarlarda bu bakteriler masaya yatırılıyor. Hangisi neye iyi gelip kategorize ediliyor. Ve ondan sonra onlar da gol atıyor. Ben aynı işi. Para makinesiyle tamam, dolarlar sayılıyor. Doğru mu? Özet bu mu? Dolar değil de tabii bilimsel araştırmaları da yapıyor. Gerçekten yoğun bir bilimsel araştırma seneler boyunca orada onların da kullanılmış olduğu beyinler var. Ama görüyorsunuz, Türkiye'nin bakterisini alıyorlar. Yine Türk bilim adamını, bakın Türk bilim adamını alıyorlar. O da çok manidar. Önüne gelmesi de. Tabii Türk bakterisini alıyorlar. Ondan sonra Türk bilim adamını da başına koyuyorlar. Ama paraları onlar çeviriyor. Yani fevkalade enteresan bir olay. İzninle şunu paylaşmak isterim. Bu bilgiyi bizimle paylaşan Profesör Doktor İbrahim Adnan Saracoğlu hocamızdı. Bunu ben yayınladım. Saniyesinde Amerika'dan Ali yazdı. Emel, o bakteri benim önüme geldi ve onu ayıran kişi bendim diye. Doğru mudur? Evet. Peki bu konuya eklemek istediğin ya da eksik kalan taraf var mı? Ya eksik kalan şey, herkes toprağına sahip olsun diyeceğim de nasıl sahip olacaksınız? Yani Amerika bunu gerçekten kontrol altına almış. Amerika diyor ki, ben mesela Amerika'da da bakteri avcılığına çıktım. Yapmış olduğum iş dağda, bayırda toprak topladım. Gerçekten yapmış olduğum iş buydu. Neden? Yeni nesil antibiyotikleri bulacağım, yeni bakteriler bulacağım diye toprak avına çıktım. Avukat geldi başıma. Dedi, nereye gidiyorsun Ali dedi. İşte ben toprak alacağım dedi. Ali dedi, sana bir tane liste vereyim. Şuradan toplayamazsın, buradan toplayamazsın, şuradan toplayamazsın. Gerçekten liste verdi. Nereden toplayacağım dedim. Kendi bahçenden ancak toplayabilirsin dedi. Yani öyle güzel bir şekilde, öyle güzel yasaları koymuş ki oradan ne çıktı mesela, biz de geriye dönük bir şekilde bu adamları dava edebilir miyiz? Ben olsam ederim. Avukatı ise avukatı. Sen 3 milyar dolar para alıyor musun? Alıyorsun. 3-5 tane avukatımızı koyar, görürler, biz bundan pay istiyoruz diyebilirim.
Aynısını Amerika yapıyor. Adam gelmiş avukat. Hala sence bu yapılmalı mı? Bence yani Bu firmaya. Geriye dönük olarak kesinlikle yapılmalı. Ama firma derse ki ben gittim senin valiliğinden izin aldım, toprağı aldım, geldim. Biz bunu bilmiyorduk. Ben olsam, ben avukat değilim. Avukatlıktan hiçbir alakam yok ama o toprak benim kardeşim. O toprağın içerisindeki bakteri de benim. Öyle kolay kolay alamazsın. Aldıysan da bunun bedelini ödeyeceksin. Aynı ben Amerika'da gideyim, federal bir tane parktan, ulusal bir parktan toprak almaya kalkmaya düşüncem şuydu. Ben dedim Yosemite'ye gideceğim, toprak alacağım dedi. Avukat dedi hiçbir şekilde yapamazsın dedi. Hiçbir şekilde yapamazsın. Çünkü oradan bir şey aldığın zaman, herhangi bir toprak aldın, onun içerisinden de bir tane bakteri çıktı. Bizim de işimize yaradı. Biz direktman kazancımızın %30'unu direktman Amerikan hükümetine vermek zorundayız diyor. Onlar kendi toprağını koruyorsa biz de kendi toprağımızı yasal olarak korumak zorundayız. Bakteriler bu kadar önemli mi? Tabii ki. Yani önümüzdeki neredeyse buraya kadar yaptığımız konuşmalarda hani su savaşları falan deniyor ya, Evet. Hollywood filmini bile yaptı. Evet, evet. Önümüzdeki yıllarda bakteri savaşları olabilir mi? Olur. Nedenini size söyleyeyim. Şimdi şöyle düşünün. İnsan vücudunu sadece ilk önce kendimizden başlayalım. İnsan vücudunda bir insan hücresine karşılık, bakın bir insan hücresine karşılık 10 bakteri hücresi var ve bu 10 bakteri hücresi sayesinde biz insanlar sağlıklı bir şekilde işleyebiliyoruz. İnsan olarak siz şimdi kendinizi insan olarak zannediyorsunuz. Ben de kendimi insan olarak zannediyorum ama sayısı olarak baktığımız zaman bizde insan hücresinden çok bakteri hücresi var. Yani bizi emotional olarak da, duygusal olarak da onlar kontrol ediyorlar. Bizleri ne yemeği, ne içmek istediğimizi de onlar karar veriyorlar gibi. Yani bizleri kontrol altına alabiliyorlar. Bunu yapanlar bakteriler. Aklınıza siz ne getirirsiniz getirin. Bu bakteriler bu işleri yapıyorlar. Ne zamandan beri? 3,5 milyar yıldan beri bu işleri yapıyorlar. Bizden bakteriler. önce onlar vardı yani. Tabii ki 3,5 milyar yıl evvel. Bakın en az 3,5 milyar yıldır bu bakteriler dinozorları da gördüler. Bu bakteriler Napolyon'u da gördüler. İstanbul'un alınışını da gördüler. Her şeyi gördüler. O bilgi birikimi, onların bilgi birikimi öyle ki taşınıyor. Mesela siz 2 gün evvel ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Belki Bir anda hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz ama bu bakteriler milyarlarca yıl evvel başlarına gelen bir olayı hatırlayabiliyor. Bu kimyasal yapıyı ben biliyorum, buna dokunmayayım. Ben bu kimyasal yapıyı biliyorum, onunla bulaşmayayım. Ben bu kimyasal yapıyı biliyorum, onu daha çok alayım kendime gibisinden bir bilgi birikimine sahipler. Duygu durumu dedin. Depresyonun bu denli yaygın olduğu bir dönemde duygu durumu bakterilere bu kadar bağlıysa, dilerim şu anda anlamsız bir şey söylemiyorumdur ama hani dolunayda hepimiz çok gergin oluruz. Evet. Bakteriler mi geriliyor dolunay? Bakteriler geliyor hem de çok feci geliyor. Nedenini size söyleyeyim. Şimdi dolunay olduğu zaman, dolunay zamanında yeryüzündeki mikro yer çekimi değişiyor. Biz insanlar bunları anlamıyoruz. Hayvanlar da pek bir şekilde anlayamıyorlar ama bakteriler mikro yer çekimi olduğunda çok düşük bir şekilde de yer çekimi değiştiğinde proinflamatuar bakteriler çoğalıyor. Ve proinflamatuar bakteriler çoğaldığı zaman yani... Ne demek o? Ne yapar o bakteriler? Kavgacı bakteriler. Kavgacı bakteriler dolunayda çoğalıyor mu? Onlar kavgacı bakteriler. Proinflamatuar bakterilerin sayısı yükseliyor. Barışçıl bakterilerin sayısı da azalıyor. Peki bu neye yol açıyor? Uykusuzluğa yol açıyor. Bu neye yol açıyor? Sinirli olmaya yol açıyor. Bu neye yol açıyor? İnsanları da uykusuzluğa yol açıyor. Bu dolunay zamanında herkes kendisini kontrol etsin ne oluyor ne bitiyor diye. Sinirlilik hali, uykusuzluk hali, bağırsakların düzgün bir şekilde çalışmaması ve nedenine baktığımız zaman kimse bunun nedeni budur diye böyle güzel bir şekilde söyleyemiyor. Ama baktığınız zaman, büyük resme baktığınız zaman mikrogravity değişikliğinden dolayı, yer çekimindeki çok ufacık da olsa bir değişiklikten dolayı bu proinflamatuar bakteriler çoğalıyor ve çoğaldığı zaman da uykusuzluk. Belli günler var ki kadının doğurganlığının en yüksek olduğu günler ayın içerisinde. Burada bakterilerin rolü var mı? Evet var, yani kesinlikle var. Çünkü şeyde baktığınız zaman, bu yine yer çekimine baktığınız zaman bakterilerin oranları, bakterilerin kompozisyonu değiştiği anda kadınlarımızda da menstrual siklüste değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu bilimsel gerçek, yani gerçekten bilimsel gerçekler bunlar. Peki yani yumurtlama gününde olan bir kadının vücudundaki bakteri dağılımı nasıldır? Fark nedir? Şimdi o kadar güzel bir soru sordunuz ki açıklayacağım. Şimdi o dönemdeki mesela atıyorum dolunayın olduğu zamanlarda veya atıyorum güneşin, biliyorsunuz dünya kendi etrafında 10.000 küsur kilometre hızla dönüyor ve dünya
güneşin etrafında da 107 bin kilometre hızla dönüyor. Böyle bir hız var. Şimdi size neden bunu söylüyorum? Bu hızlar ve bu yer çekimi değişikliklerini bizler hissetmiyoruz. Şu anda mesela duruyorsunuz ve şu yeryüzünde bulunurken dünyanın 107 bin kilometre hızla gittiğini siz fark ediyor musunuz? Fark etmiyorsunuz. Ama bakteriler fark ediyor ve bu çok ufacık değişiklikler burçlarda da etkili olabiliyor. Mesela bazı insanlarda doğarken ne derler, hamile kaldınız. Hamile kaldıktan sonra çocuğunuzun doğum anındaki sizdeki doğum yapacak annedeki bakteri çeşitliliği oranları çocuğunuza da o oranlarda geçiyor ve o oranlar da çocuğunuzun kişiliğini etkileyebiliyor. Biz buna burçlar diyoruz ama altına bakıyorsunuz, altında mikro nedenler de yatabiliyor. Oo, astroloji bile bakterilerle ilgili. Bilimsel ne derler, benim yaklaşımım bu. Peki ben yaşlandığımda aslında yaşlanan vücudumdaki bakteriler mi yoksa başka bir döngü mü var orada? Ya vücudunuzdaki bakterilerin de şimdi siz bakterilerinizi sizin vücudunuzda bakteriler nereden geliyor? Annenizden geliyor. Annenize nereden geliyor? Anneannenizden geliyor. Anneannesinden. Bu bakteriler size durmadan fresh bir şekilde, tazelenmiş bir şekilde geliyor. Tabii sizin annenizde bakteriler eğer çeşitliyse siz de çeşitli bir bakteriye sahipsiniz ve çocuğunuza da siz de çeşitliliği yüksek, sağlıklı bir mikrobiyata veriyorsunuz. Eğer siz antibiyotiklerle beslendiyseniz, antibiyotikli tedaviler gördüyseniz sizin mikrobiyatanız kötü oluyor, çocuğunuzun mikrobiyatası da kötü oluyor. Şimdi buna bağlı olarak da sizindeki yaşlanma dönemindeki, size şöyle söyleyeyim, insan vücudundaki yaşlanmayı siz değiştiremiyorsunuz. İnsan vücudundaki hücreler değişemiyor ama etrafındaki bakterileri siz değiştirerek, daha canlı hale getirerek o yaşlanmaya dönük hücrenin daha sağlıklı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani süreyi uzatabiliyor muyum? Süreyi uzatabiliyorsunuz. Size şöyle bir tane olay söyleyeyim. Şimdi bugün dünyada yine böyle çok enteresan olaydır. 1999 senesinde Conboy adlı bir tane çocuk demeyeyim de yani kelli felli Mike Conboy diye bir arkadaş geldi. Bizim laboratuvara postdoc yapacak. Ve gerçekten çocuk şahane bir ne derler arkadaş. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, takılıyoruz. Benim laboratuvarda yan yana çalışıyoruz. Eşiyle de tanıştım. Ayrıca da Conboy. Şimdi kim olduklarını bilmiyorum. Öğrendik de meğersem bu çocuklar işte eşi Rus asıllı. Kendisi de Amerikalı. Öğrendim dünyanın gerçekten en bilgili, ilgili insanları ve kendilerini yaşlanmaya adamışlar. Anti-aging nasıl olur falan diye. Ve bu insanların yapmış olduğu çalışma o dönemlerde gerçekten bir hit oldu. Gerçekten çok popüler oldu. Ne yaptılar? Conboy ailesi yaşlı faredeki kası alıyorlar, genç fareye koyuyorlar. Genç faredeki kası alıyorlar, yaşlı fareye koyuyorlar. Genç faredeki yaşlı kas genç farede daha da böyle zinde oluyor. Genç kas yaşlı farede de daha yaşlı hale geliyor. Kesinlikle bu böyle ve herkes de o zamanlar diyor ki diyor işte farenin etrafındaki diğer hücrelerden kaynaklı bir şekilde onlar gençleşiyor. Ama daha da büyük resme baktığınız zaman genç faredeki mikrobiyata o kasın daha da güzel, daha da sağlıklı bir şekilde çalışmasına neden oluyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani yaşlı kas genç fareyi yaşlandıramadı. Yaşlandıramadı ama yaşlı fareye gelen genç kas hiçbir işe yaramadı. Evet, doğru mu anladım? Evet, aynı şekilde. Patladı. Ama bakıyorsunuz peki biz bundan ne öğrendik diye baktığımız zaman da büyük resme baktığımız zaman da genç faredeki mikrobiyata çok genç olduğu için o yaşlı kasa da destek oldu. Bu şekilde ileriye doğru gitti. Şimdi bugün herkes de yapıyor anti-aging nasıl yaşlanmayı geciktirebiliriz diye bir soru geldiği zaman da ben de şöyle düşünüyorum. Şöyle dedi yani siz kendi hücrelerinizi değiştiremezsiniz ama bakterilerinizi geçiştirebilirsiniz. Az önceki olaydan bir diğer sonuçta ne yaparsanız yapın kaçınılmaz gerçek yaşlılık. Ne yapalım siz bakın yani vücudunuzda sizin trilyonlarca bakteri var. Siz tek başınıza oturdunuz televizyon izliyoruz zannediyorsunuz. Şu anda YouTube'u izliyoruz zannediyorsunuz ama içinizde trilyonlarca bakteri var ve hepsi bir işin peşinde. Tabii o bakteriler siz ne kadar destek olursanız o bakteriler de size o kadar iyi olur. Tabii ki sağlıklı besleneceksiniz. Tabii ki spor yapacaksınız. Bunlar elzem olaylar ama bakterilerin önemini hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi dışarıdan destek çok önemli ama bazı lokasyonlar var ki çok şanslılar. Mesela Okinawa Adası, mesela Icardi bölgesi. Şimdi bu abilerin, ablaların
Hangi bakterileri onları bu kadar uzun yaşayan ve çok çok yaşlılığa meydan okuyan insanlar yapıyor? Evet, şimdi sardunya da... Bilelim yani. Tabii yani ben bunun üstüne oturdum, gerçekten çalıştım. Ya dedim, ben de Ege'liyim, ben de böyle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak Enginar istiyorum. yiyorum. Tabii Evet. tabii. Neden diye ya, gerçekten böyle ortada böyle bir sorun var. İnsanlar prematür bir şekilde yaşlanıyorlar. Çok erken bir şekilde birçok hastalıktan boğuşuyorlar. Okinawa adası, İtalya'daki Sardunya adası, Icardi, bizim eski adalarımızdan Ege adalarındaki insanlara baktığınız zaman bu insanların vücudundaki bazı bakteri aileleri, yüksek çıkıyor. Bir tanesi Akkermansia, bir tanesi başka bakteriler. Gerçekten baktığınız zaman gerçekten yüksek. Tabii ben bunu analiz ederken de şöyle bir tane jeton düştü. Ya ben geçen sene bir tane yazıda okumuştum. Endüstriyelleşmiş ülkelerde hangi bakteriler azalıyor? İkisini yan yana koyduğumuz zaman Eureka dedim. Gerçekten buldum dedim. Geçişte ne derler? Yaşlılığın çözümünü buldum. Mikrobiyal olarak yaşlılığın çözümünü buldum. Diğer tarafa bakıyorsunuz, endüstriyelleşmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'miz gibi bazı bakteri aileleri yerlerde sürünüyor. Ne yaparsanız yapın. Sizde de, bende de, Ahmet'te de, Mehmet'te de, Melisa'da da bu bakteriler yerlerde sürünüyor. Ama Okinawa'ya bakıyorsunuz, bu bakteriler daha yüksek. Icardi ve Okinawa adalarının örneğini verdin. Oradaki çevresel faktörler mi bu bakterileri nereden ediniyorlar? Sadece mitokondriyle olamaz. Hava mı, yeşillik mi, ağaçlar mı, tabiat mı, nedir? Ne yedikleri, ne içtikleri. Ne yiyorlarmış bunlar? Çok basit yemekler. Tutup da ne derler, sushi yemiyorlar. En basit yeşilliklerini yiyorlar. Patateslerini yiyorlar. Öyle tutup da her gün yoga, her gün pilates falan da yaptıkları mahsullar. Normal günlük hayatlarını yapıyorlar. Yürüyorlar. Yeşillikler, en basit şeyler, besinlerden bahsediyorum. Bol bol yeşillik. Patateslerini düzgün bir şekilde yapıyorlar ve her gün mutlaka 35 dakika ile 45 dakika, 55 dakika arasında yürüyorlar, ama onu da yürümek için yapmıyorlar. İşlerini güçlerini görmek için, atıyorum bakkala gideceklerse yürüyerek gidiyorlar. Çakkala gidecekse yürüyerek gidiyorlar. Deniz kenarına gideceklerse deniz kenarına arabayla değil yürüyerek gidiyorlar. Neden altını Adalar. tekrar çizdin? Bakteriler sporu sevmiyorlar mı? Ağır sporu. Yok, bakteriler yürüyerek, yani ağır sporlar farklı. Yani her yapmış olduğunuz sporun da etkilemiş olduğu bakteri aileleri farklı. O yüzden de yapmış oldukları, bu arkadaşlar da tutup orada cime gidip de ağırlık falan basmıyorlar. Geldik şimdi, ne derler? Zurnanın son deliğine. Gelsin bakalım. Probiyotikler. Şimdi işte biz mağduruz, değil mi efendim? Biz mağduruz. İzleyici olarak, vatandaş olarak mağduruz. Bir çok sevdiğimiz profesör diyor ki probiyotikler paketlenmez. Onlar canlı organizmalardır. Paketlenince hiçbir hükmü kalmaz, artık onlar çöptür. Yine çok sevdiğimiz dünyaca ünlü bilim insanı diyor ki olur mu, paketlenir, ben paketliyorum. Diyorum. Şimdi ne yapsın? Şimdi şöyle bu söyleyeyim. Fakirler ne yapsın? Bu fakirler ne yapsın? Şimdi her zaman işi erbabına bırakmak lazım. Birisi ne derler, birisi araba tamircisi yapsın. Bir tanesi marangozluksa marangozluğu yapsın. Benim laboratuvarda, bakın bu arkadaşları ben tanımıyorum isimlen olarak da. Bazı insanları duydum ama benim işim laboratuvarda bu işleri yapıyorum. Ne zamandan beri yapıyorum? 30 seneden beri yapıyorum ve sadece benimle değil, MIT olsun, Stanford olsun, Harvard olsun, Manchester Üniversitesi olsun, bütün bu araştırma üniversitelerin hepsi yapmış olduğumuz şey, bu bakterileri liyofilize ettiğiniz zaman paketliyorsunuz. Paketledikten sonra da bunu yıllardan sonra da bile canlı olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bunun en büyük örneğini biz kendimiz görüyoruz. Hadi kimse bilim insanı olamayabilir, anlıyorum, ama şuna bakın, mesela yoğurt mayasını toz şeklinde de yoğurt mayası satılıyor ve bu toz şeklindeki yoğurt mayasıyla siz sütü mayaladığınız zaman uygun ortamlarda yoğurt oluyor. Oluyor muymuş? Oluyormuş. Aynı şekilde içerisinde bulunan bakteriler, içerisinde bulunan Lactobacillus bulgaricus, içerisinde bulunan Streptococcus thermophilus canlı hale geliyor. Ilık sütün içerisinde, kaynak süt değil, soğuk süt değil, ama uygun ortamda canlanıyor. Canlandıktan sonra da o sütü yoğurt haline getiriyor. Yani bunlar ölü değil. Oradaki içinde tozun içerisinde. Uykuda uyandırıyorsunuz. Aynı şekilde probiyotik de böyle. Ben sadece konuşan bir insan değilim. Milyonlarca, milyarlarca dolar para yatırılıyor. Neden yapılıyor? Bu bakteriler uzun yıllar boyunca kullanabilsin diye. Bunu sadece ben de yapmıyorum. Dünyanın en büyük kültür koleksiyonları, HTC'si bunu yapıyor. Yapmış oldukları şey, yani yüz milyonlarca, milyarlarca dolarlık şeylerden bahsediyoruz. Yani böyle bir teknoloji varken, 1890 yılında bulunmuş böyle bir teknoloji varken, 1930 yılında da bunu gerçekten
ticari olarak pazarlanan bir aletler varken böyle şeyler söylemek, ne derler, paketli hale getirilmez falan demek bence ne derler? Bilime aykırı. Bilime aykırı, çünkü onu yapmamışsın. Bilmediğin şeyleri konuşma. Bunu özür dileyerek söylüyorum. Çünkü ben bir marangozluk hakkında konuşamam. Araba tamirci hakkında bilmiyorum. Bilmediğim hakkında bir şey söyleyebilir miyim? İnsanlar söylüyor. Neden? Espi Mena'nın benim de patentlerim var. Açık açık söylüyorum. Patentli bir insanım diye araba tamircisi bilmiş olduğu şeyi bilebiliyor muyum? Bilemem. O biliyor.